120 kilo patlayıcı, 26 ölü. Cami avlusu cehenneme döndü, herkes yere yattı. Ama bir adam dimdik ayaktaydı. Yüzüne kül yapışmıştı, üzerinden şarapnel yağıyordu ve gözlerinde tek bir damla korku yoktu. Her gece yeşil bir lambanın loş ışığında binlerce gizli mektup okurdu. Avrupa ona Kızıl Sultan dedi. Milyonlarca Müslüman onu Ulu Hakan olarak andı. Sherlock Holmes'a hayrandı ve 33 yıl boyunca dünyanın en büyük gizli istihbarat ağını tek başına yönetti. Cebinde daima dolu bir tabanca taşırdı. Tiyatrosunun arkasına tuğla duvar ördürtmüştü. Donanmasını kendi elleriyle zincire vurdu. Ve gecenin bir yarısı o koca sarayda yapayalnız sadece tahtaya sarılırdı. Çünkü insanlar ona ihanet etti. Ama tahta asla. Millet seni haletti. Bu 4 kelimeyle 33 yıllık bir çağ sona erdi. Ama bu sadece bir padişahın düşüşü değildi. Bu koca bir imparatorluğun son nefesiydi. Tarihin en yalnız padişahının 33 yıllık sırlarını öğrenmek için abone olun. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Bölüm 1. Çelişkiler Prensi. Gece yarısı. İstanbul uykudayken dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin kalbinde, Yıldız Sarayı'nın en izole köşesinde bir adam çalışıyor. O adam, Avrupa basınında Kızıl Sultan olarak çizilen, milyonlarca Müslümanın Ulu Hakan ve Halife-i Ruh-i Zemin olarak biat ettiği Sultan II. Abdülhamit'ten başkası değil. Siyasetin kanlı ve entrikalarla dolu satranç tahtasından uzaklaştığı bu tek odada sadece ahşap kokusu ve keskin bir rendenin sesi var. Üzerindeki sade kıyafeti ve başına geçirdiği keçe kavuğuyla o an bir imparatorluk lideri değil, sadece yalnız ve yorgun bir zanaatkar. Ahşaptan dökülen her talaş parçası aslında onun ömründen, devletin ömründen kopup giden bir parça isim geliyor. Kendi elleriyle şekil verdiği bu ahşaplar gibi 33 yıl boyunca paramparça olmak üzere olan bir devleti de ince ince yontarak, dengede tutarak bir arada tutmaya çalışacaktı. Dünyanın en güçlü istihbarat ağını yöneten, telgraf tellerinin ucundaki her fısıltıyı dinleyen bu adam, yalnız kaldığında neden sadece tahta parçalarında huzur buluyordu? Çünkü ahşap, saraydaki diğer insanların aksine ona asla yalan söylemiyor, ona asla ihanet etmiyordu. Onun bu sessiz ve içine kapanık karakteri aslında şehzadelik yıllarının bir mirasıydı. 1867 yılının Paris'i. Amcası Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatine katılan genç şehzade Abdülhamit, devasa cam ve çelik yapılı fuar alanında yürüyor. Etrafı döndükçe buhar püskürten çarklar, demiryolu haritaları ve Avrupa'nın göz kamaştırıcı sanayi devrimiyle çevrili. Diğer şehzadeler Avrupa'nın eğlence hayatıyla ilgilenirken Abdülhamid'in dikkati makinelerin dişlilerinde, telgraf cihazlarının kablolarında ve silah fabrikalarının standlarındaydı. O gün Paris'te gördükleri genç adamın zihninde silinmez bir iz bıraktı. Batı, güçlü, acımasız ve hızla ilerliyordu. Eğer Osmanlı bu teknolojik hıza ayak uyduramazsa, bu çelik makinelerin dişlileri arasında ezilip gidecekti. Ancak Abdülhamit, bu göz alıcı ilerlemenin ardındaki tehlikeyi de sezmişti. Avrupa'nın liberalizmi, sınırsız özgürlük anlayışı ve yıkıcı siyasi akımları çok uluslu Osmanlı'yı içeriden parçalayacak bir zehirdi. Batı'nın teknolojisini almalı ama o teknolojinin taşıdığı fikirlerden imparatorluğu korumalıydı. Saltanatı boyunca kuracağı o büyük denge politikasının tohumları işte o gün Paris'te buhar makinelerinin gürültüsü arasında atılmıştı. Ancak Abdülhamid'in Avrupa gezisinden cebinde getirdiği tek şey teknoloji değildi. Siyasette Batı emperyalizmine karşı amansız bir duvar ören, Panislamizmi devletin temel direği yapan bu padişah, şahsi zevklerinde tam bir Avrupalı aristokrat gibi yaşıyordu. Burası, Yıldız Sarayı'ndaki özel tiyatrosu. Karanlık, kadife perdelerin ardında sadece tek bir gaz lambasının aydınlattığı locasında oturuyor. Tiyatronun geri kalanı zifiri karanlık. Sahnede bir trajedi oynanırken, imparatorluğun tüm yükünü omuzlarında taşıyan adam sadece burada nefes alabiliyordu. Güvenlik takıntısı o boyutlardaydı ki, bu locanın arkasına özel bir duvar ördürtmüş, kimsenin arkasından yaklaşmamasını garantiye almıştı. Kimseyle yan yana gelmez, gösterileri gölgelerin içinden sessizce izlerdi.
Bu karanlık loca onun hem sığınağı hem de hapishanesiydi. Sahnede ise sıradan oyuncular değil, dünyanın en büyük sanatçıları yer alırdı. Fransız tiyatrosunun efsanesi Sarah Bernhardt defalarca Yıldız Sarayı'na davet edilmiş ve bizzat padişah için sahne almıştı. Bir İslam halifesinin gecenin bir yarısı sarayının derinliklerinde batılı bir aktrisin Fransızca tiratlarını büyük bir hayranlıkla izlemesi, işte Abdülhamid'in anlaşılması en zor paradokslarından biri buydu. O, halkının karşısına geleneksel bir İslami figür olarak çıkarken, kendi kapalı dünyasında Batı sanatının, resminin ve tiyatrosunun en büyük hamilerinden biriydi. Sarah Bernhardt'ın performansından öylesine etkilenmişti ki, onu Osmanlı nişanları takdim etmiş, sarayında el üstünde tutmuştu. Bu durum sadece padişahın sanata olan ilgisini değil, aynı zamanda Batı'nın kültürel devrimlerine karşı duyduğu o gizli hayranlığı da ortaya koyuyordu. O, düşmanının kültürünü sadece reddetmiyor, onu en ince ayrıntısına kadar öğreniyor ve analiz ediyordu. Tiyatro bittikten, devlet meseleleri rafa kaldırıldıktan sonra padişah yatak odasına çekilirdi. Ama uyku, Abdülhamit için her zaman zor bir eylemdi. Kafasında dönen suikast ihtimalleri, isyan haberleri ve Avrupa'nın diplomatik baskıları onu uyanık tutuyordu. Bu uykusuz gecelerde imdadına koşan şey ise Londra'nın sisli sokaklarından gelen bir fısıltıydı. Sherlock Holmes. Sultan Abdülhamit, Sir Arthur Conan Doyle'ın yarattığı bu kurgusal dedektifin tam bir tutkunuydu. Holmes'un maceraları özel olarak Osmanlıca'ya çevrilir, padişah yatağına uzandığında paravanın arkasındaki mabeyincisi tarafından onu okunurdu. Suçun adım adım çözülmesi, aklın ve mantığın karanlığı yenmesi, Abdülhamid'in o karmaşık zihnine büyük bir rahatlama veriyordu. Bazen sabahın ilk ışıklarına kadar hikaye bitmeden uyumaz, katilin kim olduğunu öğrenmeden gözlerini kapatmazdı. Kendi kurduğu o devasa Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın zihinsel altyapısında bu dedektiflik romanlarının rasyonel kurgularının payı çok büyüktü. Sherlock Holmes tutkusu öylesine ileri boyutlara ulaşmıştı ki 1907 yılında yazar Sir Arthur Conan Doyle ve eşi İstanbul'u ziyaret ettiğinde padişah bu fırsatı kaçırmadı. Onları Yıldız Sarayı'nda ağırlamakla kalmadı, Conan Doyle'a imparatorluğun en prestijli ödüllerinden biri olan 2. sınıf Mecidiye nişanını, eşine ise Şefkat nişanını takdim etti. Düşünün ki tüm dünyada Kızıl Sultan propagandası yapan İngiliz basınının en ünlü kalemlerinden birine hilafetin merkezinde altın bir nişan takılıyor. Bu Abdülhamid'in bir başka büyük diplomatik zekasıydı. O, düşmanlarını veya karşı cephedeki aydınları sadece cezalandırmakla kalmaz, onları ödüllerle, nişanlarla onurlandırarak onlara karşı psikolojik bir üstünlük kurmayı denerdi. Conan Doyle, Londra'ya döndüğünde yakasındaki bu Osmanlı nişanı ile birlikte aslında padişahın o ince siyasi mesajını da Avrupa'ya taşıyordu. Abdülhamit sadece Batı edebiyatının okuyucusu değildi. O aynı zamanda doğulu bir şairdi. Gençlik yıllarından beri edebiyata meraklıydı ve şiirlerini Necip mahlasıyla yazıyordu. Necip, asil, soyu temiz, cömert anlamına geliyordu. Tek bir mumun titrek ışığında elindeki kamış kalemle divan edebiyatının o ağır ve mistik dünyasına dalıyordu. Devletin krizleriyle boğuşan zihni, şiirin vezinleri arasında huzur arıyordu. Gönül ne bezmi eleste, ne mülki fanide, belki bir gizli ateşin yanışındandır misali, o da kendi içindeki o gizli ateşi dizelere döküyordu. Onun yazdığı şiirlerde her zaman bir yalnızlık, bir terk edilmişlik teması hakimdi. Çünkü o, yüzlerce katibin, binlerce korumanın ve milyonlarca tebaanın arasında dünyanın en yalnız adamıydı. Şiir, bu yalnız adamın kağıda döktüğü tek gözyaşıydı. Şiirdeki bu duygusal derinlik, müzikte de karşılığını buluyordu. Geleneksel Türk musikisini takdir etmekle birlikte onun asıl tutkusu Batı'nın çok sesli müziği, özellikle de İtalyan operalarıydı. Giuseppe Verdi'nin eserleri La Traviata ve Aida sarayda sık sık yankılanırdı. Kendi kurdurduğu Musikai Hümayun saray orkestrası sadece marşlar değil, en zorlu senfonileri ve operaları çalmak üzere eğitilmişti. Padişah, operadaki o dramatik yükselişleri, insan sesinin orkestra ile birleşip devasa bir duygu seline dönüşmesini adeta kendi siyasi hayatının bir yansıması olarak görüyordu. İtalyan operalarının o keskin iniş çıkışları tam da Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemki çalkantılı kaderine benziyordu. Bir anlık zafer, ardından gelen derin bir trajedi. Abdülhamit, karanlık locasından bu sahneyi izlerken belki de sahnede çöken imparatorlukların yerine kendi devletini koyuyor, o trajedinin kendi başına gelmemesi için yeni stratejiler düşünüyordu.
Bu karmaşık adamın temelleri annesiz geçen o soğuk şehzadelik yıllarında atılmıştı. Annesi Trimüjgan Kadın Efendi'yi veremden kaybettiğinde henüz 11 yaşındaydı. Üvey annesi Perestu Kadın onu sevgiyle büyütse de annesizlik onda kalıcı bir güvensizlik duygusu yaratmıştı. Sarayın o ihtişamlı ama bir o kadar da tehlikeli koridorlarında tek başına yürümeyi öğrenmek zorundaydı. Ağabeyi 5. Murat daha popüler, dışa dönük ve tahtın varisi olarak el üstünde tutulurken Abdülhamit gölgelerde kalmayı seçti. O, yüksek sesle konuşmak yerine dinlemeyi, öne çıkmak yerine geride durup olayları analiz etmeyi öğrendi. Saraydaki cariye dedikodularından paşaların siyasi manevralarına kadar her şeyi sessizce gözlemledi. Bu kenarda kalma hali ona insan doğasının en karanlık yüzlerini, dal kabukluğu, ihaneti ve hırsı öğretmişti. Tahta çıktığında kuracağı o meşhur jurnal ağının ve kimseye güvenmeyen o paranoyak yapısının tohumları işte bu yalnız şehzadelik yıllarında o uzun ve karanlık koridorlarda atılmıştı. Ve o yalnız çocuk 1876 yılında devletin en büyük buhranlarından birinin ortasında kendini tahtta buldu. Artık o, gölgelerden çıkıp devleti yönetmek zorundaydı. Ama o, ışığın altına çıkmak yerine devleti kendi gölgelerinin içine çekti. Mabeyni Hümayun. Diplomatların, sefirlerin ve paşaların kabul edildiği bu loş salonlarda padişah asla ilk konuşan olmazdı. Avrupalı diplomatlar onu ikna etmeye, bazen de tehdit etmeye geldiklerinde karşılarında son derece nazik, sesi asla yükselmeyen ama gözleriyle karşısındakinin ruhunu okuyan bir adam bulurlardı. Kararlarını asla o masada vermezdi. İnceleyeceğim, düşüneceğim diyerek zaman kazanır, İngilizleri Ruslara, Almanları Fransızlara karşı kışkırtarak elinde hiçbir askeri veya ekonomik güç kalmamış olan Osmanlı'yı uçurumun kenarında adeta bir cambaz gibi dengede tutardı. Sultan II. Abdülhamid'in asıl hikayesi yeni başlıyordu. Çünkü onun için en büyük tehlike dışarıdaki düşmanlar değil, sarayın kapılarının hemen ardındaki görünmeyen düşmanlardı. Bölüm 2. Yıldız'ın görünmez ağları ve kayıp donanma. İstanbul'da geceler çöktüğünde boğazın o ışıltılı suları karanlığa gömülür, tepelerdeki ormanların arasına gizlenmiş bir saray, sisin içinden adeta bir hayalet gibi yükselirdi. Yıldız Sarayı. Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının ardından Osmanlı padişahlarının o ihtişamlı, denize sıfır, pencerelerinden boğazın serin rüzgarlarının estiği Dolmabahçe Sarayı terk edilmişti. Çünkü o ihtişamlı saray, denizden gelebilecek her türlü saldırıya, her türlü donanma topuna ve darbeye açıktı. Abdülhamid için denizin getirdiği serinlik değil, denizin getirebileceği ölüm ihtimali önemliydi. Bu yüzden sarp tepelere, korulukların içine saklanmış, etrafı adeta bir askeri garnizon gibi korunan Yıldız'ı seçti. Yıldız Sarayı sadece bir ikametgah değildi. O, padişahın dış dünyaya kapattığı zihninin mimari bir yansımasıydı. Labirente andıran yolları, yüksek duvarları ve birbirinden bağımsız küçük köşkleriyle bu saray, imparatorluğun o güne kadar gördüğü en karmaşık ve en güvenli yönetim merkeziydi. Bu sisli duvarların ardında milyonlarca kilometre karelik bir imparatorluk, tek bir adamın şüphelere ve korkulara dayalı zihniyle yönetiliyordu. Yıldızı koruyan sadece sarp tepeler değildi, etrafı devasa taş duvarlarla çevrilmişti. Bu duvarların üzerinde ve gölgelerinde padişaha ölümüne sadık olan çoğunluğu Arnavut ve Arap kökenli özel muhafızlar, tüfekçiler nöbet tutardı. Soğuk ay ışığının altında parlayan süngüleriyle bu askerler sarayın dış dünya ile olan tek somut bağıydı. Abdülhamid'in bu güvenlik paranoyasının çok haklı bir sebebi vardı. Amcası Sultan Abdülaziz, kendi askerleri tarafından tahttan indirilip iki bileği kesilerek şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştu. Ardından tahta geçen ağabeyi 5. Murat, bu dehşetin getirdiği ruhsal çöküntüyle aklını yitirmiş ve sadece 93 gün sonra tahttan indirilmişti. Genç Abdülhamit tüm bu ihanet sarmalını o soğuk saray koridorlarında bizzat izlemişti. Gücü eline aldığında kendine verdiği ilk söz şuydu: "Asla amcamın veya abimin kaderini paylaşmayacağım." Bu yüzden Yıldız'ın taş duvarları dışarıdaki düşmandan çok içerideki ihaneti dışarıda tutmak için örülmüştü. Ancak taş duvarlar fikirleri ve ihanetleri durdurmaya yetmezdi.
Bunu çok iyi bilen padişah, tarihin o güne kadar gördüğü en korkunç, en geniş ve en sessiz silahı icat etti. Jurnal ağı. Masanın üzerinde birikmiş kırmızı mühürlü bu mektuplar sadece basit ihbar mektupları değildi. Onlar Yıldız Sarayı'nın görünmez kulaklarıydı. Abdülhamit, istihbarat kavramını Osmanlı devlet yapısında kurumsal ve merkezi bir hale getiren ilk sultandı. Hafiye teşkilatı o kadar genişlemişti ki, bir paşanın konağındaki aşçıdan, Galata'daki bir kahvehane sahibine, bir cami imamından, Avrupa'da eğitim gören bir öğrenciye kadar herkes potansiyel bir muhbirdi, yani jurnalci. İnsanlar birbirlerinden korkar, en yakın arkadaşlarının bile sarayın bir hafiyesi olabileceği şüphesiyle fısıltıyla konuşur hale gelmişti. Bu mühürlü mektupların içinde bazen gerçek bir isyan planı yatıyor, bazen de sadece bir komşunun diğerine attığı basit bir iftira bulunuyordu. Ama padişah için hepsi aynı derecede önemliydi. Padişah her gece çalışma odasına kapanır, yeşil abajurlu masa lambasının o loş ışığında elinde büyüteciyle bu jurnalleri tek tek, satır satır okurdu. Saraya her gün binlerce jurnal akıyordu. Padişahın o olağanüstü hafızası ve analitik zekası, bu bilgi okyanusunun içinde en ufak bir isyan belirtisini, birbirine zıt gibi görünen iki kişinin aslında gizlice nasıl görüştüğünü bir yapboz gibi birleştiriyordu. O, Sherlock Holmes okuyarak bilediği zekasını, kendi devletinin içindeki potansiyel katilleri ve hainleri bulmak için kullanıyordu. Büyütecinin altında büyüyen her harf, onun şüphelerini daha da derinleştiriyordu. Jurnallerin büyük bir kısmı asılsızdı, abartılıydı. Padişahtan maaş veya ihsan koparmak isteyenlerin uydurmalarıydı. Fakat Abdülhamit şöyle düşünüyordu. 99 yalanın içindeki o tek bir doğru, imparatorluğun ve benim hayatımı kurtarabilir. Bu yüzden hiçbir kağıt parçasını es geçmiyor, okuduğu her ismi hafızasının o silinmez karanlığına kazıyordu. Bu devasa gözetim ağı, onu mutlak bir güce kavuşturmuş gibi görünse de aslında onu kendi korkularının esiri yapmıştı. Bir insan en mahrem alanlarına, hatta eğlence anlarına bile sızmıştı. Burası, onun o çok sevdiği operaları izlediği Yıldız Tiyatrosu. Ama dikkat edin, padişahın oturduğu hünkâr locasının arkasında bir kapı veya koridor yok. Orası tamamen tuğlayla örülmüş sağlam bir duvar. Ayrıca locanın hemen altındaki ilk seyirci sırası da daima boş bırakılırdı. Neden mi? Çünkü tiyatroyu izlerken karanlıktan faydalanıp arkasından veya altından kimsenin ona yaklaşamayacağından emin olmak zorundaydı. Müziğin en duygusal anında, zihni dinlenirken bile bedeninin arkasını bir duvara yaslamak zorundaydı. Etrafında binlerce koruma olmasına rağmen o, karanlıkta yalnız oturmayı seçiyordu. Bu yalnızlık ve güvenlik takıntısının en somut kanıtı, daima cebinde taşıdığı o soğuk metaldi. Sultan Abdülhamit, kendi sarayının koridorlarında yürürken bile paltosunun cebinde her an ateşe hazır, tam dolu bir tabanca taşırdı. Bir İslam halifesinin, devleti yöneten Ulu Hakan'ın kendi sarayında, kendi yaverleri ve hizmetkarları arasındayken elini cebindeki silahın kabzasında tutması. Bu, gücün değil, derin bir korkunun ve travmanın işaretiydi. Bir keresinde kendisine aniden çok yaklaşan ve sadece bir kağıt uzatmak isteyen bir mabeyincisini suikastçı zannederek refleksle cebindeki tabancasını çekip kendi sarayında vurmuştu. Bu olay, padişahın psikolojisinin nedenli gergin bir yay gibi gerildiğini gösteriyordu. O, tahtı korumanın bedelini her an öldürülme korkusuyla yaşayarak, kendi zihninde bir hapishane inşa ederek ödüyordu. Padişahın darbe ve suikast paranoyası, sadece kendi şahsi hayatını değil, imparatorluğun askeri kaderini de geri döndürülemez bir şekilde etkiledi. Sultan Abdülaziz döneminde büyük paralar harcanarak kurulan, o dönem İngiltere ve Fransa'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü deniz gücü olan devasa Osmanlı donanması, Abdülhamid'in emriyle Haliç'in sularına hapsedildi. Padişah, denizden gelecek bir tehditten öylesine korkuyordu ki, bu devasa savaş gemilerinin toplarını Yıldız Sarayı'na çevirebileceği düşüncesi onu dehşete düşürüyordu. Çözümü, donanmayı etkisiz hale getirmekte buldu. Gemiler Haliç'e demirlendi ve önlerine devasa zincirler çekildi.
Bir zamanlar Akdeniz'de fırtınalar estiren o muazzam zırhlılar, padişahın emriyle hareketsizliğe mahkum edildi. O gemiler, Haliç'in o durgun ve güvenli sularında yavaş yavaş ölüme terk edilecekti. Yıllar geçtikçe o görkemli gemiler, çürüyen birer metal yığınına dönüştü. Paslı zincirler yeşil yosunlarla kaplandı. Gemilerin ahşap gövdeleri çürümeye yüz tuttu. Ancak çürüyen sadece ahşap ve metal değildi. Osmanlı donanmasının yüzyıllara dayanan denizcilik geleneği ve tecrübesi de o gemilerin içinde eriyip gidiyordu. Subaylar deniz idmanlarından, savaş tatbikatlarından uzak kaldılar. Bahriyeliler, karada maaş bekleyen memurlara dönüştü. Bu stratejik körlük, Osmanlı İmparatorluğu'na çok pahalıya mal olacaktı. Nitekim 1897'deki Osmanlı-Yunan Savaşı'nda donanma Haliç'ten çıkmak için emir aldığında, gemilerin kazanlarının patladığı, zincirlerin koptuğu ve gemilerin Marmara'yı bile geçemediği görüldü. Abdülhamit kendi tahtını korumak için devleti Ege ve Akdeniz'de tamamen savunmasız bırakmış, kendi elleriyle imparatorluğun deniz gücünü boğmuştu. Bu, onun saltanatındaki en trajik kararlardan biri olarak tarihe geçecekti. Denizlerdeki gücünü sıfırlayan Abdülhamit, karada ise tam tersi bir strateji izledi. Donanmayı bağladığı zincirlerin yerine imparatorluğu baştan başa telgraf telleriyle ördü. Yıldız Sarayı'nın kalbinde yer alan bu telgraf odası, 19. yüzyılın en ileri istihbarat ve iletişim merkeziydi. Onlarca memur, gece gündüz demeden tıkırdayan makinelerin başında nöbet tutuyordu. Bu oda, imparatorluğun sinir sistemiydi. Yemen'deki bir aşiret isyanı, Selanik'teki bir komitacının hareketi veya Erzurum'daki bir vali ataması dakikalar içinde saraya ulaşıyordu. Abdülhamit, valilerin aradan çıkıp doğrudan kendisine rapor vermesini sağlayan bu sistemle bürokrasiyi atlayarak mikro yönetim, mikro management yapıyor, her detaya bizzat müdahale ediyordu. Yıldız Sarayı, dünyanın dört bir yanından veri akan, anlık istihbaratın işlendiği devasa bir sunucu merkezine dönüşmüştü. O loş ışıklı masanın üzerindeki harita sadece coğrafi sınırları değil, padişahın zihnindeki kontrol ağını gösteriyordu. Kırmızı raptiyelerle işaretlenmiş vilayetler, ince telgraf hatlarıyla doğrudan Yıldız Sarayı'na bağlanmıştı. Abdülhamit odasından hiç çıkmadan, sadece telgrafın ucundaki Morse alfabesi tıkırtılarıyla 3 kıtaya hükmediyordu. Paşaları birbirine düşürerek denge kuruyor, aşiret liderlerine nişanlar göndererek sadakat satın alıyor, Avrupalı sefirleri masa başında diplomatik oyunlarla oyalıyor ve zaman kazanıyordu. O, devleti topla tüfekle değil, kağıtla, kalemle, jurnalle ve telgrafla yöneten tarihin ilk modern otokratıydı. Fakat padişahın gözden kaçırdığı ölümcül bir gerçek vardı. İmparatorluğun en uzak köşelerini birbirine bağlayan o telgraf telleri, gün gelecek, isyancıların ve devrimcilerin de birbirleriyle haberleşmesini sağlayacaktı. Abdülhamid'in kendi elleriyle kurduğu bu modern iletişim ağı, onun mutlakiyet rejimini yıkacak fırtınanın da yollarını döşüyordu. Bölüm 3. Reformların paradoksu. Kendi kuyusunu kazan modernleşme. Sultan Abdülhamid'in saltanatı sansür ve jurnal ağından ibaret değildi. O, çökmekte olan bir imparatorluğu kurtarmanın tek yolunun eğitimli, donanımlı ve modern dünya ile rekabet edebilecek yeni bir nesil yetiştirmek olduğunu çok iyi biliyordu. Amacı, Batı'nın bilimini ve fennini alıp bunu İslami bir ahlak ve mutlak bir padişah sadakatiyle yoğurmaktı. Bu vizyonun en büyük simgesi ilk modern Osmanlı Üniversitesi olan Darülfünun'du. Kapısından içeri giren, başlarında kırmızı fesleri, üzerlerinde modern Avrupa kesim ceketleriyle bu gençler imparatorluğun umuduydu. Abdülhamit döneminde eğitim daha önce hiç olmadığı kadar tabana yayıldı. Sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun en ücra köşelerinde rüştiyeler, ortaokullar ve idadiler, liseler açıldı. Okuma yazma oranı hızla artıyordu. Padişah, tebaasını cahillikten kurtarmak için adeta devasa bir eğitim seferberliği başlatmıştı. Ancak bu seferberlik farkında olmadan onun kendi sonunu hazırlayan en büyük paradoksu olacaktı. Özellikle askeri okullar yani harbiye padişahın gözbebeğiydi.
Düzenli saflar halinde dizilmiş, pırıl pırıl üniformaları içindeki bu genç harbiyeliler, ordunun gelecekteki kurmay zekasını oluşturacaktı. Abdülhamit, Prusya, Alman ekolünü örnek alarak askeri eğitimi baştan aşağı modernize etti. Alman paşaları İstanbul'a davet ederek ordunun talimnamelerini yeniletti. Ancak bu okullarda öğretilen sadece topçuluk veya strateji değildi. Dünyadaki askeri gelişmeleri takip edebilmeleri için onlara Fransızca ve Almanca öğretiliyor, Avrupa'daki askeri dergileri okumaları teşvik ediliyordu. İşte kırılma noktası tam da burasıydı. Dil öğrenen ve dünyayı okumaya başlayan bu genç subaylar, Batı'nın sadece silah teknolojisini değil, hürriyet, eşitlik, anayasa ve parlamento gibi siyasi kavramlarını da öğreniyorlardı. Padişah, devleti korusunlar diye asker yetiştiriyordu, ancak o askerler, devletin geri kalmışlığının ve çöküşünün faturasını doğrudan Yıldız Sarayı'ndaki mutlak otoriteye, yani Abdülhamid'in kendisine kesmeye başlayacaklardı. Eğitimle aydınlanan zihinler, padişahın kurduğu o devasa telgraf ağı sayesinde birbirleriyle iletişime geçmeye başladılar. Abdülhamid'in isyanları bastırmak ve anlık haber almak için Anadolu'nun ve Arap çöllerinin en ücra köşelerine kadar uzattığı bu telgraf telleri, paradoksal bir şekilde muhaliflerin can damarı haline geldi. Manastır'daki bir subay, Şam'daki bir sürbün aydınla, Selanik'teki bir komitacı, Paris'teki bir Jön Türk ile bu teller üzerinden haberleşiyordu. Padişahın sansüründen ve hafiyelerinden kaçmak için kendi aralarında özel şifreleme yöntemleri geliştirmişlerdi. Abdülhamit, imparatorluğu bu tellerle Yıldız Sarayı'na bağladığını sanırken aslında o teller üzerinden kendisini devirecek olan ihtilalin kanı pompalanıyordu. Modernleşme, otokratik bir rejimle aynı anda var olamazdı. Bilgi ağları genişledikçe baskı rejiminin surlarında çatlaklar oluşması kaçınılmazdı. Eğitimdeki devrim sadece askeriye ile sınırlı kalmadı. Mektebi tıbbiye, yani modern tıp fakülteleri imparatorluğun dört bir yanına doktor yetiştiriyordu. Mikroskopların başındaki bu gençler, o dönem Avrupa'sında bile yeni sayılan Pasteur'ün mikrobiyoloji buluşlarını takip ediyor, Louis Pasteur'e Yıldız Sarayı'ndan nişanlar ve bağışlar gönderiliyordu. Tıbbiye öğrencileri, insan bedeninin anatomisini ve bilimin şaşmaz gerçekliğini öğrendikçe dogmalara ve baskıcı rejimlere karşı doğal bir refleks geliştiriyorlardı. Tıbbiyeliler, Osmanlı tarihindeki ilk modern öğrenci protestolarını başlatan grup olacaktı. Çünkü bilimin aydınlığına alışan bir zihin, siyasetin karanlığında nefes alamazdı. Hastalıkları mikroskop altında teşhis eden bu genç beyinler, imparatorluğun asıl hastalığının istibdat, baskı rejimi olduğuna karar vermişlerdi. Tıbbiyeliler, İttihat ve Terakki'nin sivil kanadının en önemli kurucuları arasında yer alacaklardı. Eğitimdeki devrim sadece askeriye ile sınırlı kalmadı. Mektebi tıbbiye, yani modern tıp fakülteleri, imparatorluğun dört bir yanına doktor yetiştiriyordu. Mikroskopların başındaki bu gençler, o dönem Avrupa'sında bile yeni sayılan Pasteur'ün mikrobiyoloji buluşlarını takip ediyor, Louis Pasteur'e Yıldız Sarayı'ndan nişanlar ve bağışlar gönderiliyordu. Tıbbiye öğrencileri, insan bedeninin anatomisini ve bilimin şaşmaz gerçekliğini öğrendikçe dogmalara ve baskıcı rejimlere karşı doğal bir refleks geliştiriyorlardı. Tıbbiyeliler, Osmanlı tarihindeki ilk modern öğrenci protestolarını başlatan grup olacaktı. Çünkü bilimin aydınlığına alışan bir zihin, siyasetin karanlığında nefes alamazdı. Hastalıkları mikroskop altında teşhis eden bu genç beyinler, imparatorluğun asıl hastalığının istibdat, baskı rejimi olduğuna karar vermişlerdi. Tıbbiyeliler, İttihat ve Terakki'nin sivil kanadının en önemli kurucuları arasında yer alacaklardı. Abdülhamid'in reformist vizyonunun en değerli ancak en az konuşulan kısmı ise kız çocukların eğitimine verdiği önemdi. Ondan önceki dönemlerde kızlar genellikle sadece temel dini eğitim alırken, Abdülhamit döneminde kız sanayi mektepleri, Darül Muallimat, kız öğretmen okulları ve rüştiyeler hızla çoğaldı. Sınıfta kara tahtanın önünde duran kadın öğretmenler, yeni nesil kız çocuklarına coğrafya, matematik, tarih ve edebiyat öğretiyordu. Padişahın amacı, dindar ama kültürlü ve evvete sadık nesiller yetiştirecek bilinçli anneler yaratmaktı. Ancak okuma yazma öğrenen, dünya klasiklerini okuyan ve dünyayı tanıyan bu kız çocukları, Cumhuriyet döneminde kadın hakları mücadelesinin temelini atacak olan ilk aydın Türk kadınları kuşağına dönüşecekti.
Abdülhamit kendi muhafazakar sınırları içinde başlattığı bu eğitim hamlesiyle yıllar sonra kendi hanedanını da aşacak büyük bir sosyal dönüşümün istemeden kıvılcımını yakmıştı. Ve o kıvılcım gecenin karanlığında gizli cemiyetlerin hücre evlerinde büyümeye başladı. Harbiye'den, tıbbiyeden, mülkiyeden mezun olan o parlak gençler artık üniformalarını giymiş birer subay veya doktordu. Ancak devletin kademelerine atandıklarında gördükleri manzara, okullarda okudukları rasyonel dünya ile hiç uyuşmuyordu. Rüşvet, liyakatsizlik, jurnal korkusu ve Avrupa'nın bitmek bilmeyen müdahaleleri onları isyana sürüklüyordu. Mum ışığında haritaların başında toplanan bu genç iddihatçılar gizli yeminler ediyorlardı. Silah üzerine, Kur'an üzerine el basarak gerekirse canlarını verip bu istibdat rejimini yıkacaklarına dair and içiyorlardı. Onlar padişahın sadık kulları olmayı reddetmiş, vatanın kurtarıcıları olma misyonunu yüklenmişlerdi. Aralarında Enver Beyler, Talat Beyler, Cemal Paşalar ve o dönem genç bir kurmay yüzbaşı olan Mustafa Kemal de vardı. Hürriyet ateşi, Yıldız Sarayı'nın karanlık duvarlarının dışında hızla yayılıyordu. Bu gizli hücrelerin en büyük silahı ise ne tabancaydı ne de kılıç. Onların en büyük silahı kağıt ve mürekkepti. Avrupa'ya kaçan Jön Türk aydınları Paris'te, Cenevre'de, Londra'da Hürriyet gazeteleri basıyor, bu gazeteleri yabancı postaneler aracılığıyla gizlice İstanbul'a sokuyorlardı. Meşveret, Mizan, Şurayı Ümmet, bu gazeteler ceket astarlarının içinde, kahvehane masalarının altında elden ele dolaşıyordu. Jurnal ağının o yoğun korkusuna rağmen gençler bu yasaklı yayınları gizlice okuyor, Avrupa'daki hürriyetçi fikirleri satır satır ezberliyorlardı. Padişahın mutlak kontrolüne karşı kelimelerden oluşan görünmez bir direniş ağı örülmüştü. Okunan her yasaklı makale Yıldız Sarayı'nın temellerinden bir taşı daha eksiltiyordu. Düşünce, tel örgülerle veya taş duvarlarla durdurulamayacak kadar akışkan bir güçtü. Padişahın bu fikir akımına karşı geliştirdiği savunma mekanizması ise tarihin gördüğü en katı sansür kuruluydu. Matbaat Müdürlüğü adı verilen bu kurul, basılacak her kitabı, her gazeteyi harf harf incelerdi. Hürriyet, grev, dinamit, ihtilal, anayasa, burun, hatta amcası Abdülaziz'in ölümünü hatırlattığı için intihar gibi kelimelerin gazetelerde kullanılması kesinlikle yasaktı. Kırmızı mürekkep, padişahın elinde adeta bir kılıç gibiydi. Beğenmediği, tehlikeli gördüğü her kelimenin, her satırın üstünü acımasızca çizerdi. Koca bir imparatorluğun basını, padişahın kırmızı kaleminin insafına kalmıştı. Olayları anlatamayan gazeteler, padişahın sağlığı, hava durumu veya anlamsız magazin haberleriyle dolduruluyordu. Ancak Abdülhamit, kelimelerin üstünü çizerek fikirleri yok edemeyeceğini henüz anlamamıştı. Yasaklanan her kelime gençlerin zihninde daha büyük bir anlam kazanıyor, sansür, muhalefeti daha da radikalleştiriyordu. Baskı ve sansürün en yoğun hissedildiği yerler ise tam da padişahın gözbebeği olan okullardı. Harbiye koridorlarında, geceleri yatakhanelerde fısıltılar yükseliyordu. Pencereden boğazın karanlık sularına bakan genç bir harbiyeli, arkasındaki gölgelerde gizlice toplanan arkadaşlarının yeminlerine kulak veriyordu. Sarayın hafiyeleri okulların içine kadar sızmış, öğrencileri birbirine düşürmüştü. Bir öğrencinin okuduğu bir Fransızca şiir veya yatağının altında sakladığı bir gazete, ertesi sabah sürgüne gönderilmesi için yeterli bir sebepti. Taşkışla zindanları, hürriyet rüyası gören genç öğrencilerle doluydu. Ancak korku duyması gerekenler artık öğrenciler değildi. Silahı, eğitimi ve gençliği elinde tutan bu kitle, kaybedecek hiçbir şey olmayan bir orduya dönüşmüştü. Padişahın modernleşme hamlesiyle açtığı mektepler artık resmen birer isyan kışlasıydı. Ancak Abdülhamid'in eğitime katkıları sadece okullar açmakla sınırlı değildi. O aynı zamanda imparatorluğun entelektüel hafızasını korumaya çalışan devasa bir arşivciydi. Kütüphanelere binlerce eser kazandırmış, el yazmalarını toplatarak koruma altına aldırmış ve Yıldız Sarayı'nda dünyaca ünlü devasa bir kütüphane kurdurmuştu.
Fotoğraf sanatına olan büyük ilgisi sayesinde imparatorluğun dört bir yanının fotoğraflarını çektirerek muazzam bir yıldız albümleri koleksiyonu oluşturmuştu. İşte o devasa kütüphanelerin loş ışığında ciltlerce kitabın arasında okuma yapan bu araştırmacılar, padişahın sağladığı bu entelektüel birikimin üzerinde yükseliyorlardı. Ne büyük bir paradoks. Bilgiyi ve kitabı bu kadar çok seven, kütüphaneler kuran bir adam, aynı zamanda kitapları yakan, gazeteleri sansürleyen, aydınları Fizan'a ve Yemen'e sürgüne gönderen bir otokrattı. Modernleşmenin altyapısını kuran ama sonuçlarından ölesiye korkan paradoksların sultanı, şimdi kaderin ona hazırladığı yeni ve çok daha büyük bir cepheye, küresel satranç tahtasına çıkmak zorundaydı. Bölüm 4. Küresel hilafet, Hicaz Demiryolu ve Doğu siyaseti. Sarayının dışına çıkmayan, İstanbul'dan ötesini kendi gözleriyle görmeyen bir sultan, nasıl olur da üç kıtaya yayılan devasa bir İslami etki alanı kurabilirdi? Abdülhamid'in Avrupa emperyalizmine karşı geliştirdiği en büyük savunma kalkanı Pan-İslamizm, yani İslam Birliği politikasıydı. İngiltere'nin Hindistan'daki, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki, Rusya'nın Orta Asya'daki milyonlarca Müslüman sömürgesine karşı elindeki en büyük koz halife unvanıydı. Ve bu siyasetin çölde ete kemiğe bürünmüş hali, tarihin en çılgın ve destansı projelerinden biriydi. Hicaz Demiryolu. Kavurucu çöl güneşinin altında kum fırtınalarına ve bedevi saldırılarına göğüs geren binlerce işçi, İstanbul'u doğrudan Medine'ye bağlayacak çelik ağları örüyordu. Alman mühendislerin yapılamaz, iflas edersiniz dedikleri, İngiliz ajanların sabote etmek için her yolu denedikleri bu proje sadece bir ulaşım ağı değildi. O, İslam aleminin gövdesine saplanmış sömürgeci mızraklara karşı çekilen çelikten bir kılıçtı. Gün batımının o kızıl rengine boyanmış çöl kanyonlarında yankılanan bu tren düdüğü, aslında Batı'nın sömürge başkentlerinde çalınan bir tehlike çanıydı. Hicaz Demiryolu'nun iki büyük amacı vardı. Birincisi, aylarca süren ve hacıların çölde hastalıktan veya bedevi baskınlarından kırılmasına neden olan hac yolculuğunu sadece birkaç güne indirmek. İkincisi ise tamamen stratejikti. Mısır'ı işgal eden İngilizlerin Süveyş kanalını kapatması halinde Osmanlı'nın Arap Yarımadası ile bağı tamamen kopuyordu. Olası bir isyanda asker ve mühimmatın İstanbul'dan Kızıldeniz'e, Yemen'e veya Hicaz'a hızla sevk edilebilmesi için bu çelik hat hayati bir önem taşıyordu. Trenlerin çıkardığı kara dumanlar çöl göğüne yükselirken İngiliz hariciyesi bu dumanın Londra'nın sömürge politikalarını zehirleyeceğini çok iyi biliyordu. Abdülhamit, düşmanlarının haritalarını çölün ortasına döşettiği bu raylarla paramparça ediyordu. Rayların kenarında toplanmış, ellerini göğe açmış bu Müslüman hacılar içinse o kara tren teknolojiden ziyade manevi bir mucizeydi. Asırlar boyunca çölde deve sırtında can veren atalarının ardından, halifenin onlara sunduğu bu çelik at, İslam'ın hala ne kadar diri ve güçlü olduğunun bir kanıtıydı. Trenin Medine'ye, peygamberin kabrine yaklaştığı son kilometrelerde, Abdülhamid'in emriyle rayların altına keçe döşenmişti. Amacı, çelik tekerleklerin gürültüsünün peygamberin ruhunu rahatsız etmesini engellemekti. İşte bu manevi zarafet ve ince düşünce, dünya Müslümanlarının kalbini Yıldız Sarayı'na sarsılmaz bağlarla kilitliyordu. Endonezya'dan Fas'a, Kırım'dan Güney Afrika'ya kadar milyonlarca insan, cuma hutbelerinde ismini duydukları bu padişah için dua ediyor, halifemiz çok yaşa diyerek gözyaşı döküyordu. O, gücünü sadece toplardan değil, işte bu duaların görünmez zırhından alıyordu. Halifeliğin küresel vizyonu sadece Arap çölleriyle sınırlı değildi. Padişahın gözü, dünyanın en uzak ucunda, güneşin doğduğu yer olan Japonya'daydı. Rusya'nın Asya'daki yayılmacılığına karşı Osmanlı ve Japonya'nın doğal bir ittifak kurabileceğini düşünen Abdülhamit, Japon İmparatoru Meiji'ye iadeyi ziyaret için ihtişamlı Ertuğrul Fırkateynini görevlendirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla sislerin arasından sıyrılıp İstanbul limanından ayrılan bu büyük ahşap gemi sadece nişanlar ve hediyeler değil, aynı zamanda İslam dünyasının Doğu Asya'ya açılan dostluk elini taşıyordu. Aylarca süren zorlu okyanus yolculukları sırasında uğradığı her Müslüman limanında, Hindistan'da, Seylan'da, Singapur'da
Ertuğrul Fırkateyni coşkuyla karşılandı. Osmanlı bayrağını gören sömürge altındaki Müslümanlar gemiye çıkıp güvertesini öpüyor, halifenin gücünü yanlarında hissediyorlardı. Gemi sadece Japonya'ya gitmiyor, geçtiği her suda devasa bir siyasi propaganda yapıyordu. Ancak bu görkemli yolculuğun sonu Osmanlı denizcilik tarihinin en büyük trajedilerinden biriyle noktalanacaktı. Japonya'daki diplomatik görevini başarıyla tamamlayan Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda Kushimoto açıklarında eşine az rastlanır bir tayfuna yakalandı. Gece yarısı şimşeklerin aydınlattığı devasa dalgalar zaten yaşlı olan gemiyi adeta bir kibrit çöpü gibi kayalıklara çarptı. Gemi saniyeler içinde parçalanırken 500'den fazla Osmanlı Leventi okyanusun karanlık ve soğuk sularında şehit düştü. Yıldız Sarayı'nda padişahın Haliç'e bağlayıp çürümeye terk ettiği donanmadan geriye kalan en gösterişli gemilerden biri dünyanın öbür ucunda sulara gömülmüştü. Bu felaket haberi telgrafla İstanbul'a ulaştığında tüm imparatorluk derin bir yasa boğuldu. Padişahın İslam Birliği hayallerini taşıyan gemi Pasifik'in dibinde yatıyordu. Fakat bu trajedinin içinden iki uzak millet arasında yüzlerce yıl sürecek sarsılmaz bir dostluk doğdu. Kazadan sağ kurtulabilen 69 Osmanlı denizcisini şiddetli fırtınaya ve karanlığa rağmen kendi canlarını hiçe sayarak denizden çıkaranlar Oshima köylüleriydi. Yarı çıplak, yaralı denizcilerimizi ateşlerin başında ısıtan, kendi kısıtlı yiyeceklerini onlarla paylaşan bu Japon köylüleri Uzak Asya'da unutulmaz bir insanlık dersi veriyordu. Hayatta kalanlar aylar sonra Japon savaş gemileriyle İstanbul'a getirildiğinde Sultan Abdülhamit sadece acıyı değil, bu uzak doğu milletine duyduğu derin minnettarlığı da hissetti. Ertuğrul Fırkateyni okyanusun dibindeydi ama geriye padişahın bile hesap edemeyeceği kadar güçlü, kanla yazılmış bir diplomatik miras bırakmıştı. İki ülke arasındaki o sıcak bağ bugün bile Kushimoto'da yatan şehitlerimizin anısıyla yaşamaya devam etmektedir. Ertuğrul Fırkateyni faciasından önce Japonya'da gerçekleşen o tarihi buluşma aslında 19. yüzyılın en ilginç diplomatik sahnelerinden biriydi. Geleneksel kıyafetleri içindeki İmparator Meiji, karşısında Batı'nın sömürgeci elçilerini değil, Asya'nın diğer ucundan Batı emperyalizmine karşı varoluş savaşı veren Osmanlı'nın elçilerini görüyordu. İki hükümdarın da kaderi birbirine benziyordu. İkisi de köklü geleneklerini korurken Batı'nın teknolojisiyle devletlerini ayakta tutmaya çalışıyordu. Abdülhamid'in Asya politikası çok netti. Rus ayısının Asya'daki pençelerini kırmak için Japonları teşvik etmek. Ve nitekim 1904 ile 1905 Rus-Japon Savaşı'nda Japonların Rusları ağır bir yenilgiye uğratması Abdülhamid'in sarayda büyük bir sevinç yaşamasına neden olacaktı. Padişah, Asya'daki bir zaferin İstanbul'un üzerindeki Rus baskısını hafifleteceğini çok iyi bilen bir küresel satranç ustasıydı. İslam dünyasını birleştirmek kolay bir iş değildi. Bu uğurda padişah, devrin en büyük ve en tartışmalı İslamcı aydınlarını İstanbul'a toplamıştı. Bunların en bilineni kuşkusuz Cemalettin Afgani'ydi. İslam Birliği fikrinin en büyük teorisyenlerinden olan Afgani, padişahın davetiyle İstanbul'a gelmiş ve kendisine lüks bir köşk tahsis edilmişti. Padişah, onun fikirlerinden, Hindistan ve İran üzerindeki etkisinden yararlanmak istiyordu. Fakat Afgani sadece padişaha biat eden bir alim değildi. O aynı zamanda anayasal meşrutiyeti ve özgürlükleri savunan tehlikeli bir radikaldi. Padişah için tehlike çanları çaldı. Afgani'nin fikirleri imparatorluğa fayda sağlasa da onun kontrolsüz eylemleri kendi mutlak rejimini tehdit edebilirdi. Sonuç, lüks köşk bir anda altın bir kafese, bir ev hapsine dönüştü. Afgani, ömrünün sonuna kadar Yıldız Sarayı'nın gözetimi altında tutuldu ve İstanbul'da şüpheli bir hastalık sonucu vefat etti. Abdülhamit, faydalandığı aydınları bile asla kendi kontrolünden çıkarmazdı. Tüm bu siyasi oyunların ve entrikaların ortasında Hicaz Demiryolu projesi için başlatılan küresel bağış kampanyası, halifenin gücünü sınayan en büyük testti. Padişah projeyi sadece Osmanlı hazinesiyle değil, tüm dünya Müslümanlarının katkısıyla yapmak istediğini ilan etti. İşte o zaman mucizevi bir şey oldu. Hindistan'ın yoksul köylerinden, Güney Afrika'nın Cape Town kentinden, Kazan'dan, Fas'tan, farklı renklerde, farklı dillerde ama aynı inançta birleşmiş milyonlarca el, dişinden tırnağından artırdığı altınları, gümüşleri ve bakır sikkeleri İstanbul'a yollamaya başladı. Hintli bir kadın kolundaki tek bileziğini, Mısırlı bir çiftçi,
o yılki hasadını demiryolu için bağışlıyordu. Bu bir ulaştırma projesi olmaktan çıkmış, küresel bir İslami direniş hareketine dönüşmüştü. Bu paraların toplandığı masalar İngiliz ve Fransız istihbaratı için birer kabustu. Çünkü onlar bu paraların ardındaki o devasa ve görünmez birleştirici gücü çok net görüyorlardı. Ve tüm bu küresel ağın, tüm bu duaların ve bağışların merkezinde, altında Sultan II. Abdülhamit Han'ın altın mürekkeple çekilmiş, o ihtişamlı tuğrası bulunan hilafet fermanları yatıyordu. Yıldız Sarayı'nın karanlık odalarından çıkan tek bir kağıt parçası, Çin'deki bir camide okunduğunda veya Afrika'daki bir kabilenin eline ulaştığında, orada Osmanlı padişahının manevi varlığını hissettiriyordu. Padişah, askeri zayıflığını ve donanmasının yokluğunu, işte bu kağıtlardaki altın mürekkeplerin manevi gücüyle kapatıyordu. Batı'nın zırhlı gemilerine karşı Doğu'nun inancını ve bağlılığını bir silah olarak kullanıyordu. O, hasta adam olarak adlandırılan bir imparatorluğu sadece ayakta tutmakla kalmıyor, düşmanlarına karşı manevi bir soğuk savaş yürütüyordu. Ancak padişah çok iyi biliyordu ki dinin ve hilafetin gücü ne kadar büyük olursa olsun içerideki ayrılık ateşini söndürmeye yetmeyecekti. O altın tuğranın altındaki mühür, yaklaşan büyük fırtınayı, sinsi bir suikastı ve kaçınılmaz ihtilali durdurabilecek miydi? Bölüm 5. Kızıl Sultan algısı ve Yıldız suikastı. Anadolu'nun doğusu. Sarp dağların arasında, arkalarında devasa bir toz bulutu bırakarak ilerleyen bu süvariler, sıradan bir ordu birliği değildi. Onlar, bizzat padişahın adını taşıyan, Kürt aşiretlerinden oluşturulmuş yarı düzenli askeri birlikler, Hamidiye alaylarıydı. Abdülhamit, doğudaki Ermeni çetelerinin faaliyetlerine ve Rusya'nın kışkırtmalarına karşı bölgedeki Kürt aşiretlerini silahlandırarak bir kalkan oluşturmuştu. Rus kazaklarına benzer bir askeri modelle kurulan bu alaylar, padişaha o kadar sadıktı ki sadece onun emriyle hareket ederlerdi. Ancak bu silahlandırma stratejisi bölgedeki dengeleri alt üst etti. Hamidiye alayları sadece Ermeni çeteleriyle değil, bazen sivil halkla ve hatta birbirleriyle de çatışmaya başladı. Doğu Anadolu, kanlı ve geri dönüşü olmayan bir şiddet sarmalının içine çekiliyordu. Padişahın bölgeyi elde tutmak için uyguladığı bu sert siyaset, Avrupa'nın gözünde onu geri dönülmez bir şekilde şeytanlaştıracak ve tarihi bir lakabın doğmasına neden olacaktı. Avrupa basını, Doğu Anadolu'daki çatışmaları ve padişahın sansür eğik çizgi hafiye rejimini harmanlayarak tarihin gördüğü en büyük karalama kampanyalarından birini başlattı. Paris, Londra ve Berlin sokaklarında elden ele dolaşan gazetelerde Sultan Abdülhamit artık sadece bir hükümdar değil, elleri kanlı, burnu karga gagası gibi çizilmiş, haritaların üzerinde şeytani gölgeler bırakan korkunç bir canavar olarak resmediliyordu. Fransız yazar Albert Vandal'ın ona taktığı Le Sultan Rouge yani Kızıl Sultan lakabı Avrupa manşetlerinden asla düşmüyordu. İngiliz siyasetçiler parlamentoda onu lanetli adam olarak anıyordu. Abdülhamit, kendi ülkesinde basını ne kadar susturduysa, Avrupa basını da ona karşı o kadar acımasız ve yüksek sesli saldırıyordu. Padişah, bu karikatürlerin ve kara propagandanın kendi sonunu hazırlayan psikolojik bir zemin olduğunun farkındaydı. Ancak bu öfke dalgası artık sadece kağıt üzerinde kalmayacak, somut bir ölüm makinesine dönüşerek doğrudan Yıldız Sarayı'nın kapısına kadar dayanacaktı. 21 Temmuz 1905, Cuma günü. İstanbul, güneşli ve sıcak bir yaz gününü yaşıyordu. Cuma selamlığı, padişahın kendi ördüğü Yıldız Sarayı duvarlarından dışarı çıktığı, halkıyla yüz yüze geldiği tek an, tek nefes alma penceresiydi. Yıldız Hamidiye Camii'nin avlusu her zaman olduğu gibi yabancı elçiler, devlet ricali, askerler ve padişahı görmek isteyen kalabalıklarla doluydu. Sultan Abdülhamit, cuma namazını eda ettikten sonra bakur adımlarla caminin mermer merdivenlerinden inmeye başladı. Ritüel her zaman aynıydı. Padişah arabasına biner, selamlarını kabul eder ve hızla saraya dönerdi. O günde her şey planlandığı gibi saniyesi saniyesine kusursuz bir düzen içinde işliyordu. Ancak bu kusursuz askeri düzenin içine sızmış, padişahın zaman takıntısını ve dakikliğini ona karşı bir silaha dönüştürmüş olan profesyonel bir ölüm timi, gölgelerin arasında saatini ayarlıyordu.
Ermeni Taşnak örgütüne bağlı profesyonel suikastçılar, padişahı vurmak veya zehirlemek yerine onun zaman zaafını kullanmaya karar vermişlerdi. Padişahın camiden çıkıp arabasına binmesi ve hareket etmesi her cuma tam olarak 1 dakika 42 saniye sürüyordu. Bu süreyi defalarca ölçmüşlerdi. Suikastçılar, Avusturya'da özel olarak yaptırılmış lüks bir faytonun gizli bölmelerine tam 120 kilogram melinit tipi patlayıcı yerleştirmişlerdi. Bomba düzeneği metal bir saat kadranına bağlanmıştı. Zamanlayıcı tam olarak 1 dakika 42 saniyeye kurulmuştu. Araba, caminin hemen önüne, padişahın geçiş güzergahının tam kalbine park edilmişti. Atlar bile patlamanın şiddetini arttırmak için özel olarak seçilmiş, içine şarapnel olarak somunlar ve çiviler doldurulmuştu. Saat tiktaklarla padişahın ömründen saniyeleri çalarken, Avrupa'nın beklediği o büyük Kızıl Sultan suikastı artık sadece birkaç saniye uzaklıktaydı. Saatli bomba çalışmaya başlamış, 1 dakika 42 saniyelik ölümcül geri sayım tetiklenmişti. Padişah merdivenlerden indi. Birkaç saniye sonra faytonuna binecek ve tam bombanın hizasından geçerken cehennemin ortasında kalacaktı. Fakat o an tarihi değiştiren, kaderin cilvesi denilebilecek çok küçük bir detay gerçekleşti. Sultan Abdülhamit, merdivenlerin son basamağında devrin Şeyhülislam'ı Cemalettin Efendi ile göz göze geldi. Normalde kimseyle durup konuşmayan padişah, o gün durakladı. Şeyhülislam'a dönerek ona bir soru sordu. Birkaç kelam etti. Bu ayaküstü sohbet topu topu 10 veya 15 saniye sürdü. İşte o birkaç saniyelik gecikme, imparatorluğun ve Abdülhamid'in kaderini yeniden yazacaktı. Padişah tam adımını atıp faytonuna yöneleceği sırada zaman doldu. Büyük bir sarsıntıyla caminin avlusu adeta cehenneme döndü. 120 kiloluk melinitin patlamasıyla suikast faytonu ve etrafındaki atlar havaya uçtu. Şarapneller, çiviler ve metal parçaları etrafa bir ölüm yağmuru gibi yağdı. Ortalığı yoğun, simsiyah ve genzi yakan bir duman kapladı. O korkunç gürültünün ardından caminin vitrayları paramparça oldu, mermer kolonlar sarsıldı. 26 kişi olay yerinde feci şekilde can verirken 58 kişi ağır yaralandı. 20'den fazla at parçalandı. Ortalık mahşer yerine dönmüştü. Herkes çığlık çığlığa kaçışıyor, korumalar, paşalar, yabancı sefirler panik halinde kendilerini yere atıyordu. O toz bulutunun ve kan gölünün içinde herkes tek bir kişiyi arıyordu. Padişah neredeydi? Ölmüş müydü? İmparatorluk başsız mı kalmıştı? Gri ve siyah dumanların arasından kan revan içindeki paşalar ve askerler koşuşturuyordu. Avrupa basınının beklediği an gelmiş gibiydi. O karmaşada koruma ordusu bile ne yapacağını şaşırmıştı. Fakat dumanlar biraz aralandığında cami kapısının merdivenlerinde duran bir silüet belirdi. Herkesin yere yattığı, kaçıştığı o dehşet anında Sultan Abdülhamit dimdik ayaktaydı. Üzerine şarapnel parçaları ve taş tozları yağmış, sakalına küller bulaşmış, hemen birkaç metre önünde atlar ve insanlar parçalanmıştı. Ama o, yüzünde en ufak bir korku belirtisi olmadan, elleri titremeksizin orada duruyordu. Paranoyak denilen, gölgelerden korktuğu söylenen o adam, ölümün ta kendisiyle yüz yüze geldiğinde inanılmaz bir metanet göstermişti. Asla eğilmedi, asla saklanmadı. Hatta o panik anında padişahın o tok ve otoriter sesi cami avlusunda yankılandı. "Korkmayınız, panik yapmayınız." Ellerini kaldırarak etrafındaki kalabalığı sakinleştirdi. Arabacısının patlamada öldüğünü görünce kendi faytonunun dizginlerini bizzat eline aldı. Kendisine suikast düzenlenen, etrafı cesetlerle dolu olan o meydandan atları bizzat sürerek sarayına, Yıldız'a doğru vakur bir şekilde geri döndü. Onun bu soğukkanlılığı, onu sevmeyen Avrupalı sefirleri bile büyülemişti. Ünlü Fransız yazar Paul Fesch, o an padişah değil, adeta efsanevi bir kahraman gibiydi, diyecekti. Bu olay, Türk edebiyatının da en unutulmaz dizelerinden birini doğuracaktı. Ancak o dizeler padişahı övmek için değil,
Suikastın başarısız olmasından duyulan derin üzüntüyü anlatmak için Tevfik Fikret tarafından yazılacaktı. Ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın. Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın. Gece olduğunda Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın dedektifleri patlama alanındaydı. Abdülhamit, olayın arkasındaki failleri bulmak için devlete değil, Sherlock Holmes mantığıyla bizzat kurduğu hafiye ekibine güveniyordu. Enkaz parçaları, atların nalları, faytonun yanmış ahşapları bir dedektif titizliğiyle toplandı. Parçalanmış at nallarından birindeki özel bir mühürden yola çıkarak atın Viyana'dan alındığı, kauçuk tekerleklerin izinden arabanın özel yapım olduğu tespit edildi. Suikastçılar o dönem için hayalet kadar iz bırakmazdılar ama Abdülhamid'in hafiyeleri sadece birkaç gün içinde tüm şebekeyi çökerterek baş suikastçı Edward Joris'i yakalamayı başardı. Padişahın o korkunç dedektiflik zekası devleti kana bulamak isteyen teröristlerin ensesindeydi. Ancak Joris yakalanıp sorgulandığında asıl büyük şok o zaman yaşandı. Avrupa devletleri, özellikle Belçika, suikastçı Edward Joris'in kendi vatandaşı olduğunu belirterek kapitülasyonları bahane edip iadesini istediler. Batı, kendi padişahını öldürmeye çalışan bir katili açıkça koruyordu. Abdülhamit ise Joris'i iade etmek yerine ona akıl almaz bir teklif sundu. Madem Avrupa böyle tehlikeli bir adamı kendi lehine kullanıyordu, padişah da Joris'i kendi istihbarat ağına kattı. Katiline yüksek bir maaş bağlayarak onu Avrupa'daki Ermeni çetelerinin içine ajan olarak sızdırdı. Kendi canına kasteden adamı kendi istihbaratçısı yapmıştı. O ölümü bile satranç tahtasında bir hamleye dönüştüren bir dehaydı. Ancak bu zeka oyunları ve diplomatik manevralar artık imparatorluğun içten içe kaynayan kazanını soğutmaya yetmeyecekti. Asıl tehlike dışarıdan gelen saatli bir bomba değil, içeriden, kendi ordusunun içinden kopup gelen devasa bir isyan fırtınasıydı. Bölüm 6. İhtilal ve Çöküş. 31 Mart vakası ve hal kararı. Yıl 1908. İmparatorluğun kalbi olan Balkanlar, özellikle Makedonya dağları, artık Yıldız Sarayı'nın kontrolünden çıkmıştı. Padişahın o devasa hafiyelik ağı, kendi ordusunun içindeki gizli örgütlenmeyi durduramamıştı. Kol ağası Resneli Niyazi ve binbaşı Enver Bey, emrindeki askerlerle birlikte dağa çıkarak Hürriyet isyanının fitilini ateşlediler. Ya kanunu esası, anayasa yeniden ilan edilecek ya da öleceğiz parolasıyla yola çıkan İttihat ve Terakki subayları artık sadece birer gizli örgüt üyesi değil, devlete karşı silah çekmiş birer devrimciydiler. Padişahın üzerine gönderdiği her birlik, isyancıları bastırmak yerine onlara katılıyor, isyan çığ gibi büyüyerek İstanbul'a, Yıldız Sarayı'nın surlarına doğru yaklaşıyordu. Abdülhamid'in 33 yıldır büyük bir titizlikle dengede tuttuğu o mutlakiyet duvarı, kendi açtığı okullarda yetişen ve kendi ordusunun üniformasını giyen bu genç subayların tüfeklerinden çıkan ateşle yıkılmak üzereydi. 23 Temmuz 1908 gecesi Abdülhamit hayatının en zor kararlarından birini vermek zorunda kaldı. Kan dökülmesini ve ordunun tamamen parçalanmasını engellemek için 30 yıl önce rafa kaldırdığı Kanun-u Esasi'yi yeniden yürürlüğe koyduğunu ilan etti. İkinci meşrutiyet ilan edilmişti. İstanbul sokakları o gece mahşer yeri gibiydi. Ellerinde meşalelerle sokaklara dökülen yüz binlerce insan, hürriyet, müsavat, uhuvvet sloganlarıyla sabaha kadar kutlama yaptı. Yıllardır konuşmaktan, gazete okumaktan korkan insanlar sokaklarda birbirlerine sarılarak ağlıyordu. 33 yıllık mutlak otokrasi bir gecede yıkılmış, padişahın yetkileri elinden alınmış ve meclis yeniden açılmıştı. Sansür kaldırılmış, jurnal ağı dağıtılmıştı. Ancak bu ani özgürlük patlaması, bastırılmış öfkelerin, intikam hislerinin ve siyasi kaosun da kapısını ardına kadar açacaktı. Hürriyet sarhoşluğu çok yakında yerini kanlı bir kaosa bırakacaktı. Meşrutiyetin ilanından sadece 9 ay sonra, 13 Nisan 1909'da İstanbul eşine az rastlanır bir kaosa uyandı. Hürriyetin getirdiği serbestlik ortamından rahatsız olan alaylı askerler, medrese öğrencileri ve şeriat isteyen gruplar, İttihat ve Terakki yönetimine karşı devasa bir ayaklanma başlattılar. Din elden gidiyor, şeriat isteriz sloganlarıyla sokaklara dökülen binlerce isyancı asker, subaylarını öldürdü, meclisi bastı ve hükümeti devirdi.
Tarihe 31 Mart vakası olarak geçen bu olay, Osmanlı'nın başkentini kan gölüne çevirdi. Sokaklarda rütbeli subaylar linç ediliyor, gazeteler basılıyor, mebuslar kaçacak yer arıyordu. Herkesin gözü Yıldız Sarayı'ndaydı. Abdülhamit bu isyanı kendisi mi planlamıştı, yoksa olaylar onun kontrolü dışında mı gelişmişti? Padişah isyancılara destek vermedi ama onlara karşı ordusunu da kullanmadı. "Ben tebaamın kanını dökmektense tahtından feragat etmeyi yeğlerim," diyerek Yıldız Sarayı'na çekildi ve olacakları beklemeye başladı. İstanbul'daki bu kanlı isyanı bastırmak için Selanik'ten yola çıkan hareket ordusu tarihin akışını değiştirmek üzereydi. Başlarında Mahmut Şevket Paşa'nın bulunduğu, Kurmay Başkanlığını ise kol ağası Mustafa Kemal'in yaptığı bu devasa ordu, tıpkı yıllar önce padişahın kendi elleriyle döşettiği o demiryolu hatlarını kullanarak başkente doğru hızla ilerliyordu. Padişahın modernleşme aracı olarak gördüğü trenler, şimdi onu devirecek olan devrimi taşıyordu. Hareket ordusunun askerleri, "Meşrutiyeti kurtarmak" parolasıyla yanıp tutuşuyor, pencerelerden başkent İstanbul'a kin ve öfkeyle bakıyorlardı. Bu ordu sadece isyanı bastırmaya değil, isyanın asıl sorumlusu olarak gördükleri Sultan Abdülhamit'ten 33 yıllık istibdat rejiminin hesabını sormaya da geliyordu. Namlular Yıldız Sarayı'na çevrilmişti. Çatışmalar sona erip hareket ordusu İstanbul'a tamamen hakim olduğunda namluların çevrildiği tek bir yer kalmıştı: Yıldız Sarayı. Binlerce asker gece yarısı sarayın yüksek duvarlarını kuşattı. Bir zamanlar kimsenin kuş uçuramadığı, padişahın geçilmez kalesi olan Yıldız, şimdi askeri projektörlerin o soğuk, beyaz ışıklarıyla aydınlatılıyordu. Sarayın etrafına toplar yerleştirilmiş, tüm çıkışlar tutulmuştu. Abdülhamit, içeride ailesi ve birkaç sadık hizmetkarıyla yapayalnızdı. O devasa istihbarat ağı, sadık sandığı paşaları, Hamidiye alayları hiçbir yanında yoktu. 33 yıl boyunca kendi ördüğü o duvarlar artık onu koruyan bir kalkan değil, onu dış dünyadan tecrit eden bir hapishane duvarına dönüşmüştü. Dışarıdaki askerlerin tüfek şakırtıları, imparatorluğun en uzun gecesinin sonunu ilan ediyordu. Çatışmalar sona erip hareket ordusu İstanbul'a tamamen hakim olduğunda namların çevrildiği tek bir yer kalmıştı: Yıldız Sarayı. Binlerce asker gece yarısı sarayın yüksek duvarlarını kuşattı. Bir zamanlar kimsenin kuş uçuramadığı, padişahın geçilmez kalesi olan Yıldız, şimdi askeri projektörlerin o soğuk, beyaz ışıklarıyla aydınlatılıyordu. Sarayın etrafına toplar yerleştirilmiş, tüm çıkışlar tutulmuştu. Abdülhamit, içeride ailesi ve birkaç sadık hizmetkarıyla yapayalnızdı. O devasa istihbarat ağı, sadık sandığı paşaları, Hamidiye alayları hiçbir yanında yoktu. 33 yıl boyunca kendi ördüğü o duvarlar artık onu koruyan bir kalkan değil, onu dış dünyadan teciz eden bir hapishane duvarına dönüşmüştü. Dışarıdaki askerlerin tüfek şakırtıları, imparatorluğun en uzun gecesinin sonunu ilan ediyordu. Ertesi gün Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi üyeleri Ayasofya yakınlarındaki meclis binasında olağanüstü toplandı. Salondaki gerginlik elle tutulur cinstendi. Gündem tek ve kesindi: Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, yani halledilmesi. İttihat ve Terakki'nin silahlı baskısı altındaki meclis, padişahın 31 Mart isyanını kışkırttığını, Kur'an'ı yaktırdığını ve devlet hazinesini israf ettiğini iddia eden uydurma bir fetva hazırlattı. Şeyhülislam Mehmet Ziyaettin Efendi'nin imzalamak zorunda kaldığı bu fetva, meclis kürsüsünden okunduğunda salonda ve koptu. Oylama yapıldığında itiraz eden çıkmadı. 33 yıllık koskoca bir devir, meclisin o loş salonunda kaldırılan ellerle sadece birkaç dakika içinde resmen sona ermişti. Artık Abdülhamit padişah değil, sadece Hakan-ı Sabık, yani eski padişahtı. Alınan bu tarihi kararı padişaha tebliğ etmek üzere 4 kişilik bir heyet Yıldız Sarayı'na gönderildi. İttihat ve Terakki yönetimi, padişahı psikolojik olarak ezmek için bu heyeti özel olarak imparatorluğun o dönemki azınlık unsurlarından seçmişti: bir Ermeni, bir Yahudi, bir Arnavut ve bir Gürcü mebus. Heyet Yıldız Sarayı'nın o sessiz, loş kabur salonuna girdiğinde karşılarında artık bir hükümdar değil, yorgun, yaşlı ama duruşundan taviz vermeyen bir adam buldular.
4 kişilik bu hal heyeti Osmanlı padişahının karşısında titreyerek dururken Abdülhamit onlara o meşhur, delici bakışlarıyla bakıyordu. Heyet sözcüsü Esat Toptani kararı okudu. Millet seni hal etti, tahttan indirdi. Sultan Abdülhamit bu sözleri duyduğunda yüzünde ne bir korku ne de bir şaşkınlık belirdi. Ve karanlıkta sadece ellerini aydınlatan o ince ışık huzmesinin altında tarihi sözlerini, bu bir mukadderat-ı ilahiyedir. Allah'ın takdiridir. Ben milletime ve devletime ihanet etmedim. 31 Mart isyanıyla hiçbir alakam yoktur. Yalnız bir ricam var. Ben ailemle birlikte Çırağan Sarayı'nda ikamet etmek isterim. Fakat bu son ricası bile kabul edilmeyecekti. İttihatçılar onun İstanbul'da kalmasının her zaman bir tehlike yaratacağını biliyorlardı. Onu doğup büyüdüğü bu şehirden, canı gibi sevdiği sarayından koparıp sürgüne göndermeye karar vermişlerdi. Gölgelerin efendisi artık kendi gölgesiyle bile yalnız kalamayacaktı. Padişah henüz saraydayken dışarıda bekleyen isyancı askerler ve başıbozuk çapulcular Yıldız Sarayı'nın kapılarını kırarak içeri daldılar. Tarihin en utanç verici yağmalarından biri o gece Yıldız'da yaşandı. Dünyanın en nadide saat koleksiyonları, paha biçilmez vazolar, som altın işlemeli kılıçlar, 100 yıllık el yazması kitaplar saniyeler içinde paramparça ediliyor, ceplere ve çuvallara dolduruluyordu. Askerler sarayın mahzenlerine giriyor, gizli kasaları patlatıyorlardı. Fakat en büyük yağma maddiyat değildi. Jurnal odasına giren kalabalık, padişahın 33 yıllık istihbarat arşivini, devletin en mahrem sırlarını, birbirlerinin ispiyon belgelerini sokaklara saçarak yaktılar. Osmanlı'nın hafızası o gece o saray alevler içinde yanarken küle dönüyordu. Abdülhamit kendi kurduğu devletin nasıl yağmalandığını izlerken aslında sadece Yıldız Sarayı'nın değil, koskoca bir imparatorluğun çöküşünün resmini görüyordu. Bölüm 7. Son fısıltılar ve çöküş. Sürgün, savaş ve veda. Nisan 1909. Sabaha karşı Yıldız Sarayı'nın arka kapılarından gizlice çıkarılan devrik padişah ve ailesi, Sirkeci Garı'ndan kalkan özel bir trenle Selanik'e sürgüne gönderildi. İttihatçılar padişahı İstanbul'un hafızasından silmek istiyordu. İkametgah olarak Selanik'teki zengin bir Yahudi tüccara ait olan Alatini Köşkü seçilmişti. 3 kıtaya hükmetmiş, milyonlarca metrekarelik toprakların mutlak hakimi olan Halife-i Ruhi Zemin, şimdi etrafı süngülü askerlerle çevrili, dış dünya ile hiçbir iletişimi olmayan bu küçük köşkün odalarına hapsedilmişti. Gece olduğunda köşkün o tek pencereli odasından sızan cılız ışık, padişahın artık devleti değil, sadece kendi hatıralarını aydınlatabiliyordu. Bir zamanlar parmağının ucuyla Avrupa krallarını yöneten, dünyanın en güçlü adamlarından biri, şimdi kendi vatanında, bir zamanlar isyancıların kalesi olan bu şehirde bir tutsaktı. Sürgün ölümden daha ağırdı. Abdülhamit Alatini Köşkü'nün balkonunda omuzlarına aldığı bir battaniye ile sık sık uzaklara, Ege Denizi'ne doğru dalıp giderdi. O gözler artık jurnal mektuplarındaki şifreleri çözmüyor, çökmekte olan bir imparatorluğun kaderini ağlıyordu. Etrafındaki muhafızlar ona kaba davranıyor, gazete okumasına dahi izin vermiyorlardı. Gelen tek tük haberler ise felaketti. Kendi kan dökmeden bıraktığı o koca imparatorluk, İttihatçıların tecrübesiz ellerinde parça parça eriyordu. Trablusgarp kaybedilmiş, Balkan savaşları patlak vermişti. Padişahın o büyük diplomatik dengeleri saniyeler içinde çökmüş, asırlardır Türk yurdu olan Balkanlar bir kan denizine dönmüştü. Sürgündeki bu yalnız adam, kendi inşa ettiği o Kızıl Sultan efsanesinin ötesinde aslında sadece çaresiz bir ihtiyardı. Tarih ondan intikamını alırken, o ise yıllarca korumaya çalıştığı halkının acılarını o daracık balkondan sessizce Ege'nin ufuklarına bakarak hissedebiliyordu. 1912 yılı sonbaharı. Balkan hezimeti öylesine büyüktü ki Bulgar orduları Selanik kapılarına kadar dayanmıştı. İttihatçılar panik içindeydi. Padişahın düşman eline esir düşmesi Osmanlı'nın onurunu tamamen yerle bir ederdi. Düşmanın top sesleri şehre yaklaşırken Abdülhamit alelacele bir Alman zırhlısı olan Loreley gemisine bindirilerek İstanbul'a geri getirildi.
O gece Ege'nin karanlık sularında ilerleyen bu gemi, padişah için bir kurtuluş değil, bir başka mahkumiyetin taşıyıcısıydı. Gemi boğaza yaklaştığında, yıllar önce zincire vurduğu donanmasının kalıntılarını, saraylarını ve camilerini uzaktan seyretti. Yıllar önce Hakan olarak terk ettiği bu sulara, şimdi bir esir olarak dönüyordu. Tarihin o ince alaycılığı, padişahı kendi başkentine kaçak bir yolcu gibi sokuyordu. Yeni hapishanesi, Boğaziçi'nin Asya yakasındaki o görkemli ama bir o kadar da izole yapıydı. Beylerbeyi Sarayı. Suikast ve darbe korkusuyla denize sıfır saraylarda hiç yaşayamayan Abdülhamit, kaderin bir cilvesi olarak ömrünün son yıllarını denizin tam kıyısında geçirecekti. Pencereleri boğazın o mavi sularına, karşı yakada bıraktığı Yıldız Sarayı'na ve Dolmabahçe'ye bakıyordu. Ancak o pencerelerden dışarı çıkması, denize inmesi kesinlikle yasaktı. Sarayın içi bir mezar kadar sessizdi. Dışarıda dünya tarihi baştan yazılırken, imparatorluklar yıkılıp yeni uluslar doğarken, Beylerbeyi Sarayı'nın o tek litrelik gaz lambasıyla aydınlanan odasında zaman durmuş gibiydi. Abdülhamit bu sarayda dış dünyanın felaketlerini uzaktan izleyen bir hayalet haline gelmişti. Hikayemiz nasıl başladıysa öyle devam ediyordu. Beylerbeyi'nin o sessiz ve soğuk odasında iyice yaşlanmış, sakalları bembeyaz olmuş Abdülhamit tekrar ahşabın başına geçmişti. Yıldız Sarayı'nda genç bir padişahken imparatorluğun sorunlarından kaçmak için sarıldığı o tahta parçaları şimdi sürgündeki bir ihtiyarın elinde geçmişin anılarına dönüşüyordu. Titreyen elleriyle yonttuğu bu ahşaplar artık ne siyasi bir taktikti ne de bir yalnızlık kaçışı. Sadece ölümü bekleyen bir insanın zaman öldürme çabasıydı. Padişahlık gitmiş, güç bitmiş, korkular bile anlamını yitirmişti. Geriye sadece elindeki rende ve tahtanın o tanıdık, ihanet etmeyen kokusu kalmıştı. Ahşabın damarlarında belki de kendi hatalarını, kırdığı hayatları, astırdığı veya sürgüne yolladığı paşaları görüyordu. Sadece ahşap yontmuyordu. Padişah, o soğuk saray odasında bir yandan da hatıralarını yazıyordu. 33 yılın hesabını tarihe vermek, kendisini Kızıl Sultan ilan edenlere karşı kendi savunmasını yapmak istiyordu. Neden donanmayı bağladığını, neden o paşaları Fizan'a sürdüğünü, neden her mektubu jurnal saydığını anlatmak istiyordu. Kağıda dökülen her kelime, aslında devleti ayakta tutmak için ödediği ağır bedellerin bir itirafıydı. "Benim siyasetim" diye yazıyordu. Eğer bir kusursa, bu kusur devleti yaşatmak içindi. Bizi Avrupa'ya karşı koruyan şey benim bu denge siyasetimdi. O anılar, tarihçilerin yüzyıllarca tartışacağı devasa bir miras olacaktı. 33 yıl boyunca konuşmamayı, sadece dinlemeyi ve susmayı tercih eden padişah, ölmeden önce nihayet sessizliğini bozmuş, kağıt ve mürekkeple kendi davasını görmeye başlamıştı. Ve 1914. Padişah, Beylerbeyi Sarayı'nda hapisken, dünya tarihinin o güne kadarki en büyük katliamı, Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Abdülhamid'in 33 yıl boyunca ince diplomatik manevralarla, savaşmadan ve kan dökmeden uzak tutmaya çalıştığı o küresel felaket, İttihatçıların tek bir kararıyla Osmanlı'nın üzerine kabus gibi çöktü. Yaşlı padişah, boğaza bakan penceresinden Alman savaş gemilerinin geçişini, ufukta yükselen kızıl alevleri ve dumanları yaşlı gözlerle izliyordu. Haberi aldığında tarihe geçecek o hüzünlü sözleri fısıldadı. Koca imparatorluğu bir kumar masasında kaybettiler. Enver Paşa bu devleti uçuruma sürükledi. O an aslında sadece kendi kaderinin değil, ecdadının 600 yıl boyunca ilmek ilmek ördüğü o koca imparatorluğun da ölüm fermanının imzalandığını çok iyi biliyordu. Ufuktaki o kızıllık, Kızıl Sultan'ın değil, yıkılan bir imparatorluğun kanıydı. 10 Şubat 1918. Kışın en soğuk günlerinden birinde Beylerbeyi Sarayı'nın loş odasında o uzun ve çalkantılı ömür nihayete erdi. 75 yaşındaki devlik padişah, imparatorluğun savaşta can çekiştiği bir dönemde yatağında sessizce son nefesini verdi. Bir zamanlar gölgesinden korkulan, tüm Avrupa'nın nefretini üzerine çeken ama milyonlarca Müslümanın halife olarak gördüğü Sultan II. Abdülhamit yapayalnız veda etti.
Onun ölümü sadece bir padişahın ölümü değildi. Onun ölümü Osmanlı'nın klasik çağının, o ihtişamlı hayallerin, telgraf tellerindeki umutların ve korkuların da ölümüydü. Başucunda titreyerek sönmek üzere olan o mum gibi bir devir sonsuza dek kapanıyordu. Tarih sahnesine bir gölge gibi giren adam yine bir gölge gibi sessizce çekiliyordu. Ancak cenazesi herkesi şaşkına çeviren devasa bir kalabalıkla uğurlandı. Onu tahttan indirenler bile imparatorluğun içine düştüğü o büyük felaket günlerinde onun kıymetini anlamıştı. İstanbul sokaklarına dökülen yüz binlerce insan, kara kışa rağmen padişahın tabutunun arkasından ağlıyordu. "Bizi bırakıp nereye gidiyorsun ey Ulu Hakan?" feryatları sokaklarda yankılanıyordu. Bulutların arasından süzülen tek bir güneş ışığı, altın işlemeli tabutunun üzerine vururken, halk aslında sadece Abdülhamid'e değil, kaybettikleri o güvenli günlere, yitip giden imparatorluğa ve paramparça olan geleceklerine ağlıyordu. Onu devirenlerin getirdiği felaketler, o Kızıl Sultan denilen adamı halkın gözünde yeniden bir kahramana, bir veliye dönüştürmüştü. Divan yolundaki 2. Mahmut Türbesi. Sultan Abdülhamit, büyük dedesi ve amcası Sultan Abdülaziz ile aynı mekana defnedildi. Vitraylı pencerelerden sızan o uhrevi ışık, şimdi onun sonsuz uykusunu aydınlatıyor. O, kimine göre memleketi 33 yıl boyunca cehalete ve korkuya mahkum eden bir Kızıl Sultan, kimine göre de çöküşü durduran, devleti ayakta tutan bir deha, bir Ulu Hakan'dı. Gerçek ise ne tamamen siyah ne de tamamen beyazdı. O, kendi karanlığının içinde kaybolan, devletini yaşatmak için önce kendi insanlığını feda eden yalnız bir adamdı. Tarih, onu yargılamaya, efsaneleri anlatılmaya devam edecek. Ancak o türbeden sızan sessiz ışık bize şunu hatırlatıyor. İktidarın karanlık yüzü daima insanın en büyük korkularından beslenir ve güç eğer korkuyla harmanlanırsa sahibini bile yutan bir canavara dönüşür. Az önce izlediğiniz hikaye bir padişahın hikayesiydi. Ama aynı zamanda gücün bir insanı nasıl dönüştürdüğünün, korkunun bir imparatorluğu nasıl şekillendirdiğinin ve yalnızlığın bir hükümdarı nasıl tükettiğinin hikayesiydi. Sultan II. Abdülhamit, tarihimizin en tartışmalı figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Onu anlamak, aslında kendimizi anlamak demek. Çünkü onun korkuları, çelişkileri ve yalnızlığı her çağda, her insanda bir karşılık buluyor. Bu belgeseli hazırlarken tek bir amacımız vardı. Taraf tutmak değil, anlatmak. Siz karar verin. O bir Kızıl Sultan mıydı, yoksa bir Ulu Hakan mı? Eğer bu belgesel sizi düşündürdüyse, duygulandırdıysa veya size yeni bir bakış açısı kattıysa tek bir isteğim var. Abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece gelecek videolarımızı kaçırmazsınız. Yorumlarda bize yazın. Sizce Abdülhamid'in en büyük hatası neydi? Ve eğer siz onun yerinde olsaydınız neyi farklı yapardınız? En ilginç yorumları bir sonraki videomuzda paylaşacağız. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bu kanal için her şey demek. Tarih fısıltısı, geçmişin sessiz yankıları. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.